Herkese merhaba. Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Bugün hep birlikte yazılım dünyasının tam kalbine, işin matematiğine iniyoruz. Biliyorsunuz LTV ve CAC gibi kısaltmalar her yerde uçuşuyor ama bunların ardındaki finansal gerçekleri pek kimse kurcalamıyor. Bu sıradan sıkıcı bir ders değil. Bugün burada SAS birim ekonomisinin temel dinamiklerini gerçekten titiz bir şekilde parçalarına ayıracağız. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan başlayalım. Açıkçası kafamızdaki en büyük soruyla doğrudan konuya girmek istiyorum. Neden yatırımcılar bir anda ne kadar hızlı büyüdüğünüze değil de bir müşteriye harcadığınız o parayı ne kadar sürede geri aldığınıza bu kadar takıntılı hale geldi? Düşünsenize, girişim sermayesi dünyasında devasa bir paradigma değişimi yaşıyoruz. Peki ama bu kendi şirketini kuran veya yöneten biri için tam olarak ne anlama geliyor? İşte bugün arka planda dönen o sert ve oldukça net finansal gerçekleri aydınlatacağız. Finansal gerçekliğe giden yol haritamız aslında oldukça net. Önce şu yeni sermaye verimliliği çağının ne olduğuna bir bakacağız. Hemen ardından o meşhur CCV, LTV metriklerinin anatomisini, 3'e 1 altın oranını, geri ödeme sayacını ve tabii ki sektörel karşılaştırmaları inceleyeceğiz. Son olarak da karlı büyümeyi nasıl optimize edebileceğimizi konuşup bitireceğiz. Kulağa yoğun geliyor, farkındayım ama çok keyifli olacak. Birinci bölümle başlayalım. Sermaye verimliliği çağı. Hepinizin çok iyi bildiği o ne pahasına olursa olsun yeter ki büyü dönemi, evet o devir tamamen kapandı arkadaşlar. Hatırlayın 2021'i, çılgınca değil miydi? Şirketler yıllık tekrarlayan gelirlerinin yani AAR'nin tam 18 katı değerlemelere uçuyordu. Tek bir odak vardı, büyüme. Parayı yak, reklam ver, pazar payı kazan. Bugünse gerçekliğe sert bir dönüş yaptık, değerlemeler ortalama 6 katı seviyelerine inmiş durumda. Neden mi? Çünkü piyasa bize şunu çok acı bir şekilde öğretti. Sürdürülebilir olmayan büyüme aslında büyüme falan değildir. Yatırımcılar artık sizden sadece büyümeyi değil, karlılık potansiyelinizi de masaya koymanızı bekliyor. İkinci bölüme yani KAK ve LTV'yi parçalarına ayırdığımız kısma geçelim. İşin matematiğinin derinlerine biraz daha dalıp bir girişimin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyen o kritik formülleri deşifre edelim. Klasik metrik, CAC yani müşteri edinme maliyeti. En basit tabirle pazara açılma stratejinizin para kazandırıp kazandırmadığını gördüğümüz ana mercek bu. Belirli bir dönemde satış ve pazarlamaya ne kadar para harcadıysanız, onu aynı dönemde kazandığınız yeni müşteri sayısına bölüyorsunuz. Kulağa çocuk oyuncağı gibi geliyor değil mi? Ama inanın bana şirketlerin en sık çuvalladığı, en çok yanıldığı nokta tam olarak burası. Neden mi çuvallıyorlar? Çünkü maliyeti hesaplarken devasa bir hata yapıp masrafları inanılmaz eksik hesaplıyorlar. Çoğu şirket sadece Google'a veya LinkedIn'e ödediği reklam faturasını sayıyor. Peki o reklamları yöneten ajansın komisyonu? HubSpot veya Salesforce gibi yazılımlara ödediğiniz binlerce dolarlık lisans bedelleri? O şahane satış ekibinizin maaşları, primleri nerede? Gerçekten dürüst bir KEK hesabı yapmak istiyorsanız tüm bu genel giderleri denkleme katmak zorundasınız. Bunu halının altına süpürürseniz iş modeliniz harika gidiyor sanıp uçuruma doğru yürümeye başlarsınız. Peki ya terazinin diğer kefesi? Orada da LTV var, yani müşteri yaşam boyu değeri. Bu, bir müşteriyi kazanmak için yaptığınız harcamaları düştükten sonra, o müşterinin sizinle kaldığı süre boyunca şirketinizde bırakacağı uzun vadeli net değeridir. Bakın altını çiziyorum, net kar diyorum. Bu kelime çok ama çok önemli. Sektördeki en ölümcül hatayı söyleyeyim mi size? LTV'yi brüt ciro üzerinden hesaplamak. Şöyle düşünün, bir müşteri size ayda 500 dolar ödüyor olabilir. Tamam, harika ama o müşteriye hizmet vermek için katlandığınız sunucu maliyetleri ne kadar? Ya müşteri destek ekibinin maliyeti? Eğer hesabınızı sadece o 500 dolarlık brüt gelir üzerinden yaparsanız, bir müşteriyi kazanmak için harcayabileceğiniz bütçeyi kafanızda sahte bir şekilde büyütürsünüz. Sonuç, paranızın nasıl buharlaştığını bile anlayamazsınız. Üçüncü bölüme geldik. Peki, elimizdeki bu iki farklı metriği birbiriyle nasıl konuşturacağız? İşte karşınızda işin nihai karnesi. 3'e 1 altın oranı. 3'e 1. Bakın bu rakamı zihninize kazıyın. Bir SaaS işinin sürdürülebilir olması, ayakta kalabilmesi için gereken mutlak taban seviyesi budur. Yani harcadığınız her 1 dolara karşılık o müşteriden yaşam boyu 3 dolar net değer elde etmeniz şart. Dostlar, bu sadece bir sektör tavsiyesi falan değil, bu bir hayatta kalma kuralı. Oranınız 2'ye 1'in altındaysa maalesef kötü bir haberim var. Müşteri kazandıkça aslında cebinizden para kaybediyorsunuz. Hemen durun ve iş modelinizi tamir edin. 3'e 1 oranında mısınız? Harika, sağlıklı ve sürdürülebilir bir tabandasınız. Ama işin en ilginç ve genellikle yanlış anlaşılan tarafı şu. Oranınız diyelim ki 6'ya 1, 7'ye 1 oldu. Baktığınızda harika, çok karlıyız diyebilirsiniz. Ancak bu genellikle büyümeye yeterince yatırım yapmadığınız anlamına gelir.
Siz sadece kolay ve çok ucuz müşterileri alıyorsunuzdur. Ama pazarlama bütçenizi bu kadar kısık tutarken rakipleriniz piyasadaki büyük pastayı yiyor demektir. Şimdi 4. bölüme geçiyoruz. CEC, geri ödeme sayacı. Bana sorarsanız bu, iş modeliniz için en acımasız ve en kritik verimlilik kronometresidir. CAC, geri ödeme süresi. Diyelim ki yatırımcı arıyorsunuz, bir girişim sermayedarına, pazara ne kadar verimli açıldığınızı gösteren bundan daha net bir sinyal yoktur. Mesele şu, bir müşteriyi kazanmak için harcadığınız o parayı ondan elde ettiğiniz brüt kar ile cebinize geri koymanız ne kadar sürüyor? O süre dolana kadar o müşteri sizin için karlı değildir, sadece kafa kafaya gelmeye çalışıyorsunuzdur. Verilere baktığımızda özellikle erken aşamadaki şirketler için ortalama geri ödeme süresi genelde 15 ay civarında seyrediyor. Çünkü ilk müşterileri, o erken benimseyenleri ikna etmek her zaman daha kolay ve ucuzdur. Ama yatırımcıların gözündeki o büyülü hedef neresi derseniz kesinlikle o 12 ayın altındaki yeşil bölgedir. Şayet sizin geri ödeme süreniz 24 aya doğru esnediyse masada devasa bir kırmızı bayrak var demektir. Neden mi? Çünkü 2 koca yıl boyunca o müşteriden bir kuruş bile kar edemeyeceksiniz ve sürekli dışarıdan sıcak para bulmak zorunda kalacaksınız. Kimse bunu istemez. 5. bölüm. Sektörel benchmarklar yani karşılaştırmalar. Genel teoriden bahsettik ama gerçek dünyada işler kime satış yaptığınıza bağlı olarak tamamen boyut değiştiriyor. Genel SaaS ortalamalarına bakıp kendinizi kandırmayın, onlar gerçekleri pek yansıtmaz. Eğer KOBİ'lere satış yapıyorsanız maliyetiniz genelde 200 ila 600 dolar arasındadır ve inanın bana o parayı 12 aydan daha kısa sürede kurtarmanız gerekir. Aksi halde KOBİ pazarındaki o yüksek müşteri kayıp oranı sizi darmadağın eder. Orta ölçekli şirketlerde bu süre 18 aya kadar esneyebilir ama kurumsal yani enterprise dediğimiz büyük balıkların dünyasında kurallar başkadır. Dev bir müşteriyi bağlamak için 5.000, 10.000 dolar harcayabilirsiniz ve yatırımcılar bunun geri dönüşü için 24 ay beklemeye seve seve razı olurlar. Yani buradan çıkarmamız gereken ders şu, rakamın tek başına büyük veya küçük olmasının hiçbir önemi yok. Sırf bir müşteriyi getirmek için 42.000 dolar harcamak ilk duyduğunuzda kulağa korkunç bir israf gibi gelebilir. Ama bir dakika, o müşteri size ilerleyen yıllarda yarım milyon dolar bırakacaksa 11,9 gibi muazzam bir oran yakalamışsınız demektir ve bu inanılmaz sağlıklıdır. Öte yandan ya ne olacak sadece 1200 dolara müşteri bulduk deyip övünürken o müşteri size ömrü doyunca sadece 3000 dolar kazandırıyorsa işte asıl o zaman alarm zilleri çalıyordur. Geldik 6. ve son bölüme, karlı büyüme için optimizasyon. Teşhisi koyduk, kuralları anladık. Peki bu zorlu standartları kendi lehimize çevirmek için hangi butonlara basmalıyız? Maliyeti düşürüp o yaşam boyu değeri sistematik olarak uzatmak için elimizde çok sağlam kozlar var. SEO gibi organik kanalları kesinlikle güçlendirmeniz gerekiyor. Satış sürecinizdeki o tıkanan yerleri yağlamanız şart. Ama asıl altın vuruş nerede biliyor musunuz? Halihazırda içeride olan müşteriyi elinizde tutmakta ve ona çok daha fazlasını satmakta. B2B SaaS dünyasındaki güncel tabloya bir bakın. Toplam yeni yıllık gelirin %40'ı artık yepyeni müşterilerden değil, mevcut müşterilerin paket yükseltmesinden geliyor. Biz buna genişleme geliri diyoruz. Neden mi böyle oldu? Çünkü kapı kapı dolaşıp yeni birini ikna etmek öylesine pahalı bir iş ki, onun yerine içeride zaten ürünü kullanan ve mutlu olan bir müşteriye yepyeni bir özellik eklemek, inanın bana maliyet olarak diğerinin yarısından bile daha azına denk geliyor. Sektördeki uzmanlar da tam olarak bunu söylüyor. Eğer yüksek bir elde tutma oranınız varsa ve müşteri bulma maliyetiniz düşükse, işte o an şirketinizin büyüme oranlarını roket hızıyla 2'ye katlamanın şifresini çözmüşsünüz demektir. Sizin asıl büyüme motorunuz kapıdan yeni girenler değil, yıllardır evinizde olan o mevcut müşterileriniz olmalı. İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken size sormam gereken çok basit ama biraz da kışkırtıcı bir soru var. Kendi metriklerinize bakarken sadece o afili reklam bütçenizi mi görüyorsunuz? Yoksa bugün ofise gittiğinizde tüm maaşları, kullandığınız pahalı yazılımları ve o arka plandaki görünmez genel giderleri de işin içine katarak gerçek yani tam kapsamlı CAC'nizi hesaplamaya cesaretiniz var mı? O bahsettiğimiz yeni sermaye verimliliği çağında ayakta kalıp kalamayacağınızın tüm sırrı işte tam olarak o acımasız hesabın içinde yatıyor. Metriklerinizi doğru okuyun ki büyümeniz karlı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.